Tarihi belgeler, Keyserya'nın M.Ö. 3. yüzyılda bir Fenike kolonisi ve ticaret köyü olarak kurulduğunu işaret etmekte. M.Ö. 63 senesinde Roma idaresine giren Keyserya, tüm Yahudiye bölgesiyle birlikte İmparator Sezar Augustus tarafından M.Ö. 30 yılında Kral Herod'a hibe edilmiş. Birkaç sene sonra Herod, patronu Sezar Augustus'a ithafen Keyserya'da zamanın en ihtişamlı liman kentini inşa etmek için çalışmalara başlamış. 12 yıl boyunca yüzlerce inşaat işçisi ve dalgıç, mendirekler, dalga kıranlar, depolar, görkemli bir saray, büyük bir agora, geniş yollar, hamamlar, Roma ve Augustus'a ithafen tapınaklar inşa ettirmiş. Herod öldüğü zaman Keyserya, 50.000 kişilik nüfusu ile Roma İmparatorluğu'nun Yahudiye bölgesi başkentiymiş. Videonun başında izlediğiniz 1959 tarihli Ben-Hur filminde yer alan meşhur at arabası yarışı sahnesi, filmin senaryosuna göre Keyserya'da geçmektedir. Ancak bu sahne gerçekte İtalya Roma'daki Cinecittà stüdyolarında çekilmiştir. Aynı sahnede Avustralyalı aktör Frank Thring'in oynadığı hükümdar Pontius Pilate'dir. İncil'e göre İsa'nın çarmıha gerilmesi emrini veren kişi olan Pontius Pilate, 26-36 yılları arasında Keyserya valisiymiş. Bu kişinin varlığını ortaya koyan tek resmi kayıt, Keyserya'daki tiyatro kalıntıları arasında bulunmuş. Tarihte bilinen Roma'ya karşı ilk Yahudi ayaklanması olan ve 136 yılında Romalı askerlerce bastırılan Bar Kokhba isyanının binlerce faili Keyserya'da işkence görmüş ve amfiteyatroda idam edilmiş. İdam edilenler arasında onlarca Yahudi din bilginiyle birlikte Rabbi Akiva da bulunuyormuş. 640 yılında Arap hakimiyetine giren şehir, 1101 yılında Haçlılarca alınmasına kadar harap halde kalmış. Haçlı komutanı Baldwin, şehrin kısmi olarak onarılmasına öncülük etmiş. Keyserya'yı Yafo ile birlikte Haçlıların en önemli iki limanından biri haline getirmiş. Bu onarım çalışmaları sırasında İsa'nın son akşam yemeğinde kullandığı iddia edilen yeşil camdan altıgen şeklindeki kutsal kase ortaya çıkartılıp Baldwin tarafından İtalya Cenova'ya götürülmüş. 1251 yılında Fransa Kralı 9. Louis Keyserya'yı fethedene kadar şehir Haçlılar ve Memlükler arasında 4 kez el değiştirmiş. 9. Louis bugün görülen antik şehri çevreleyen surları inşa ettirmiş. Ancak bu surlar 1265 yılında şehri yerle bir eden Memlük Sultanı Baybars'a engel olamamış. Bu tarihten 1878 senesine kadar Keyserya, kumların altında bir yıkık şehir olarak kalmış. 1878 yılında Avusturya İmparatorluğu Bosna'yı işgal ettiğinde buradan kaçıp Osmanlı İmparatorluğu'na sığınan Müslüman Boşnaklar Keyserya'nın olduğu bölgeye yerleştirilmişler. Bu Boşnak göçmenler burada bugün hala var olan bir cami ve minare inşa etmişler. 1948 yılında İsrail Devleti'nin kurulmasıyla Boşnaklar bu bölgeden ayrılmışlar. 1940 yılında aynı bölgede kurulan tek düzenli yerleşim yeri olan Stotyam Kibbutz'unda yaşayanlar kendi imkanlarıyla antik Keyserya'yı restore etmeye çalışmış olsalar da en kapsamlı arkeolojik kazılara 1990'lardan itibaren Amerikalı ve İsrailli arkeologların ortak çalışmalarıyla başlanmış. İsrail Milli Parklar İdaresi altında olan Antik Keyserya Limanı, Tel Aviv'den 56 kilometre mesafede 1 saatlik bir araba yolculuğu ile ulaşılabilmekte.
Tarihi alanlar dışında turistler için tanıtım merkezi, çeşitli yiyecek içecek yerleri, hediyelik eşya dükkanları ve mesire alanları ile Kayserya'da her yaştan kişi tüm günü rahatlıkla geçilebilir. Giriş ücreti yetişkinler için 39, çocuklar için 24 şekel. Açılış saatleri ve diğer tüm detayları İsrail Milli Parklar web sitesinden öğrenebilirsiniz.